Herkese merhabalar. Bugün çok harika bir yerdeyiz. Lütfen dikkatli dinleyin. Hep kadınlara değil, bu sefer hem kadınlara hem erkeklere göre bir yerdeyim. Asmet Saç Ekim Merkezi, ama saç ekim merkezi de değil. Bugünün konusu olmasa da daha sonra Koray Bey izin verirse diğer departmanları da anlatmak istiyorum. Çünkü burada hem diş kliniği var hem medikal estetik var. Ama buraya gelme amacım bugün saç ekimi. Biliyorsunuz ben bununla ilgili bir iki çekim daha yapmıştım. İşi o kadar iyi bilmiyormuşum. Araştırınca, üstelik bir şey söyleyeceğim. ChatGPT'ye girin. Türkiye'nin, dünyanın en iyi saç ekim cerrahı kim deyin? Koray Erdoğan diyor. Dedim ki benim kendisiyle tanışmam lazım. Bu arada ismini veremeyeceğim. Ama benim çok iyi tanıdığım 15-20 tane arkadaşım buraya saçlarını ektirdi. Bir erkekte bu kadar mı gençleşir, bu kadar mı güzelleştiren bir unsur saç? Aynen. İnanılmaz. Ben zaten saç işi yapıyorum. Hep söylüyorum. Kadın için de saç en önemli aksesuar ama erkeğin tek aksesuarı. Yani evet, olmazsa olmaz. Koray Erdoğan bizi kabul etti. Asmet'e geldik. Öncelikle teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Kabul ettiğiniz için. Furkan, arkamdaki Refik Anadolu çek. Ben bunun önünde titriyorum birazcık. Çok büyük, anormal güzel eserler de var. Koray Bey muhteşem bir sanat aşığı, güzel, iyi bir koleksiyoner. Bir gün izin verirse belki onları da çekeriz. Çekebilir miyiz? Vallahi çok mutlu oldum. Vallahi mı? Evet. Ay çok sevinirim. Çok güzel. Koray Bey, önce Türkiye'nin en iyi saç ekim merkezi. Ya şimdi tabii bu tür sınıflandırmaları çok sevmiyorum ben yapmayı. Çok mütevazi, ben konuşamam dedi. Ben söyleyeceğim. Yani öyle tabir ediliyor. Herkes tarafından öyle kabul edilmiş. Benim meslektaşlarım tarafından Açık ara. da. Birinci ile ikinci arasında bayağı fark var. Mütevazi konuşuyor. Bugün gelen 2 tane hastam mesela saç ekim için gittikleri doktorları tarafından buraya gelmesi önerilmiş, tavsiye edilmiş. Yani ve tanımıyorum meslektaşlarımı. Teşekkür ederim onlara. Onlar da burayı referans vermişler. Şimdi dedim ki iyi bir saç ekimi nasıl anlaşılır? Yani anlaşılmaması lazım. Güzel bir estetik gibi aslında. Çok doğru söylüyorsunuz. Genelde hastalarım işte yoğun olacak. Bazen görüyorum hakikaten çok yoğun dahi olsa sonuç. Peruk gibi duruyor Koray Bey. Ya, evet o görüntü beni de rahatsız ediyor. Yani saçın çıkma yönü. Mesela burada böyle çıkıyor da bu tarafında başka türlü çıkıyor. Veya tepeyi yapıyor. Tepeyi yapmak daha da zor. O böyle saat gibi. Onu nasıl yapıyorsunuz? Vallahi o hakikaten çok ciddi zor bir iş. Onu doğal yapmak daha da zor. Genelde tepede büyüme oranı az olduğunu zannediyorlar ama hiç öyle bir şey yok. Son derece güzel sonuç aldığımız bir bölge. İşte açılar, yönler, doğru köklerin doğru seçimi, doğru organizasyonu. Bunların hepsi bu işin bir parçası. Çok teferruatlı bir iş. Şimdi ben Koray Bey'den teknik ameliyat arada biz konuşurken orta ekranda da görselleri göreceksiniz. Şimdi bana şey anlatır mısınız Koray Bey? Türkiye'de, İstanbul'da biliyor musunuz 5000'e yakın saç ekim merkezi var. Doğrudur. 5000. Doğru. Belki daha bile fazla. Belki daha bile fazla. Ve ucuzundan pahalısına kadar. Aynen öyle. Aslında performans fiyat aralığına baktığında çok büyük uçurum var. Evet. Ve bu uçurum içerisinde maalesef merdiven altı ve ucuz denilen o yerlerde ölümler bile olmuş saç ekimi yapılırken. Aynen. O neden? Ya bu işin dediğim gibi hem bu cerrahi işlem aslında. İnsanlar bunu çok basit yani kuaföre gitmek gibi falan zannediyorlar. Hiç öyle bir şey değil. Ciddi bir cerrahi işlemdir. Verdiğiniz bazı lokal anestezik maddeler var. Bunların içerisinde adrenalin var. Daha evvelden hastanın işte özgeçmişinde ya da kullandığı başka ilaçlarla ilgili bir sıkıntısı varsa bir risk teşkil eder. Bunlar göz ardı ediliyor. Bazen bu haberler özellikle yurt dışı basınında. Evet. Türkiye'nin popülerliğini baltalamak için de biraz köpürtülüyor. Evet, doğru. Son zamanlarda bununla ilgili bir çalışmalar da var. Çünkü hakikaten Türkiye bu konuda açık ara bir dünya markası. Saç ekiminin işte Mekke'si diyorlar Türkiye için. İnanılmaz. Onunla ilgili inanılmaz fıkralar, Aynen. şeyler var, videolar TikTok'ta. Peki Koray Bey, burada sizin dünyada patentli bir ürününüz var. Evet, birkaç tane. Birkaç tane. Evet. O ürünlerden bahseder misiniz? Çünkü kaliteyi ve sonucu etkileyen çok önemli ürünler onlar. Ya saç ekiminde insanlar ne kadar çok matematiğin kullanıldığının farkında değiller. Yani işte ne yapılıyor? Kökler arkadan alınıyor öyle. Ama tamamen matematiksel bir işlem.
Yani o doğallığı yakalamanız için doğru açıları yakalamanız lazım, doğru sıklığı yakalamanız lazım. Teknik kökleri ayırmanız lazım. Sadece teknik kök değil, o en ince teknik kökü en öne koymanız lazım. İşte benim saçım da ekim mesela. En ince tekleri en öne koyabilmeniz için de, şimdi siz sektörde bir öncü iseniz eğer, bazı aradığınız ve ihtiyacınız zaman içerisinde o işi öğrendikçe ihtiyacınız olan ekipmanları aslında sektörde olmadığını görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi robotik tarama sistemi. Bu aslında işlem, hiç cerrahi işleme başlamadan evvel hastanızı çok güzel bir şekilde değerlendirmeniz gerekir. Donör bölgesinden kaç kök alınıyor, hangi kökü nereden almamız lazım, o işte en öne kullanacağımız en ince tekliler nerede, onları bulmamız, onların planlamasını yapmamız lazım. Kaç tane kök alabileceğinizi çünkü işlemden sonra da arka bölgesinde de insanın son derece homojen, estetik bir görüntü yakalamanız lazım. Siz sadece Peki bu aleti olmayanlar bunu nasıl yapıyor? Yani bu aleti olmayanlar bunu belli ölçüde yapabilirler. Göz şeyiyle. Göz kararı diyebilirim ya da çok yüksek kök sayılarına çıkmadan, risk almadan yapabilirler ama sonuçta saç devamlı dökülen bir aksesuar, evet, doğru. organ da diyebiliriz, doku. Bu devamlı döküldüğü için de bizim bunu tekrar yapmamız gerekiyor. Aslında bu işin bir püf noktası da bu. Yani şimdi... Tekrar derken mesela bir ekim yaptınız bir kişiye, sonra tekrar yani birkaç sene sonra tekrarlamak anlamında mı? O anlamda demeyelim de şimdi ekilen saçlarla beraber sizin daha henüz dökülmemiş saçlarınız da var. Mesela siz bir hastanın ön kısmını ekiyorsunuz ama arkada o dökülme süreci devam ediyor. Bir süre sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra Ha, doğru. hem o tepe bölgesi için geliyor hem de gelmişken ön tarafı da biraz daha sıklaştırıyoruz. İlave edelim diyorsunuz. Aynen. Peki sadece erkekler değil, Yok. Kadınlarda da. kadınlarda da yapılıyor. Kadınlarda birkaç sebeple yapıyoruz. Nasıl? Bir tanesi son dönemlerde çok sık olan şey, mesela alın genişliğinden dolayı doğru. yüzün dengesini sağlamak üzere bu alnı biraz aşağıya çekiyoruz. Ya da çok erkeksi dökülmesi var. Erkek tipi saç dökülmesi olan kadınlarda da onu yine feminen bir çizgiye çekmek için saç ekimi, işte hormonal bazen problemler olabiliyor. Kemo sonrası. Kemo sonrası olabilir. Kemo sonrası daha çok güçlendirme tedavileri yapıyoruz ama işte böbrek üstü, polikistik over, böbrek üstü onlar kistleri, yani kadınların hormonal sistemiyle ilgili her türlü hastalıkta erkek tipi saç dökülmesi olabiliyor. Ya da sadece zayıf bölgeleri güçlendirmek amacıyla da yapabiliyoruz. Onda da yine saçların kesilmesi gerekiyor değil mi Koray Bey? Hiç kesmeden yaptığımız bir teknik de var. Var mı? Tipine göre, dökülme tipine göre ya da eğer kök sayısı gerçekten çok fazla ise saçın arkasında gizleyebileceğimiz bir bölümü kesip Yani mesela ön benim tarafı- saç boyumda Aynen. arkadan kesiyorsun sadece orayı. Sadece o bölgeyi Ama size buralara, kamufle hani ediyor. mesela Aynen. ben buraları kapattırmak istesem Aynen. orayı yapabiliyorsunuz. Orayı yapabiliriz. Şahaneymiş o. İşte anlaşılmaz yani, çok az anlaşılır ya da. Peki bir soru daha, kaş ekimi de yapıyorsunuz. Asıl bu son dönemlerde çok Aşırı, popüler. evet. Evet, herkes kaş ektirmek istiyor. Erkekler de dahil buna. Kaş ekimi yapıyoruz ve çok doğal. Yani kaş ekimiyle ilgili ilk örnekler çok doğal değildi. Saç ekiminde de öyleydi. Şimdi teknikler ilerledikçe artık hani normal kaştan ayırt edilemeyecek kadar incelikte, Yani doğallıkta. hiç kaşı olmayan biri gelse, saçın donör varsa kaşı ekiyorsunuz, böyle oluyor mu? Evet, hiç kaşı olmayan biri gelse İnanılmaz, ki değil yapıyoruz mi? biz bunları. Yanıklar oluyor. Bu tür vakalarla karşılaşıyoruz. Çok iyi. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Bence kaş ekimi benim düğün fotoğraflarıma bakıyorum. İncecik kaşlarım, ben değilim. Hani sanki yüz implant olmuş gibiyim. Fakat kaşlarım kalınlaştıktan sonra başka bir kadınım yani. Kaş, saç çok önemli. Evet. Onun da çok önemi var gerçekten. Evet. Peki bunun yaşı var mı? Yok. Her Yani yaşta 18 yaşındaki bir çocuk, genç. Yani 18 yaşı da sınır olarak kabul edebiliriz ama bazı özel durumlarda 18 yaşın altında da saç ektiğimiz vakalarımız oluyor. İşte yanıklar ya da çok özel dökülme durumlarında 16 yaşında, 15 yaşında saç ekimi yapılan hastalarımız da var. Saçını ektirdi bir kişi. Siz burası o kadar güzel, tam teşekküllü bir hastane kıvamında. Özel odaları da var, onları da göstereceğiz. İsterlerse dünyanın, Türkiye'de de burada kalabiliyorlar. Tabii. Geliyorlar. Kaç saat sürüyor bir işlem? Ya aslında bizim özelliğimiz, biz manuel çalışıyoruz. Manuel demek hiç motorlu bir sistem kullanmadan o kökleri alıyoruz. Bu zor bir teknik. Ama manuel sistem de bu işin hakikaten en üst düzeyi. Farkı yaratan o arkadaşlar, söyleyeyim.
hem donöre zarar vermiyorsunuz hem tekleri ayırabiliyorsunuz. Onun için bizim işlemler bazı çok kök, yani 4000 kökün üzerinde transfer edilecek olan hastalarımızda 2 gün sürebiliyor. Ama genelde hani bir günde ne kadar süre ameliyathanede kalıyor hastanız derseniz işte 5-6 saat kadar kalıyor aslında. Çok kısa bir süre değil ama. 6 saat kaldı. Evet. Diyelim. Evet. 4000 tane donör koyuldu, ekildi. O gece siz burada mı konaklatıyorsunuz? Zorunda değil. Ama hani genelde hastalar yurt dışı ağırlıklı olduğu için gelmek istiyorlar, kalmak istiyorlar. Biz de onları burada ağırlıyoruz ama ben kalmalarını tavsiye ediyorum çünkü ertesi gün hemen yıkaması var. İstanbul'da biliyorsunuz trafik. Yani İstanbul'da Tabii. yaşayan bir hasta Kaç gün üst üste yıkamaya aslında gelmesi 10 lazım? gün üst üste yıkaması lazım. İlk yıkamayı biz genelde yurt dışı hastalarına biz gösteriyoruz. Diğerlerini kendileri devam ediyorlar. Yakınları ya da yapıyorlar. Yurt dışından gelen birisi için ilk yıkamayı burada yaptınız. İkinci gün ülkesine geri dönebilir mi? Uçağa binebilir mi? Binebilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Kaş hekiminde? Kaş hekiminde de aynı şekilde. Kaş hekiminde gece kalmak gerekiyor mu? Ya ikisinde de gece kalmaya gerek yok. Yani istemeyen bir insan, ben otelde kalmayı işte bazen üst düzey hastalarımız oluyor. İşte ben Four Seasons'ta kalmak istiyorum diyor falan diyor. Onlara bir şey demiyoruz yani. Şimdi Koray Bey'in özelliği hani bir de hasta kişisel verileri gereği söylemiyor. Buraya çok ünlü devlet büyükleri, dünyadaki devlet büyükleri, Türkiye'deki ünlü şarkıcılar, besteciler, oyuncular, isimlerini asla zikretmiyor, ağzından almaya çalıştım, asla söylemiyor. Birkaç tane sanatçı bunu paylaştığı için ben söyleyeceğim, onları bile kendisi söylemiyor. Hani Mustafa Ceceli ektirmiş, Yaşar ektirmiş, çok daha ünlüleri vardı, ben diyemiyorum artık burada. Ama neden başarılı olduğu ve neden herkesin sizi tercih ettiğini ben geçen sene daha iyi anladım. Evet. Çünkü hiç saçı olmayan benim çok iyi tanıdığım birine ben hala inanamıyorum. Ki ben saçım ekimiyle ilgili 2 yere gittim, gördüm neler yaptıklarını, çok mütevazı davranıyorum. Gerçekten öyle. Burada diğer bir fark da bence doktorlarınızın uzmanlığı. Evet. Anestezi uzmanınız, Dermatoloji uzmanınız, medikal estetik, yani hepsi kendi dalında en iyileri yapıyor. Onun için tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Peki diyelim ki burada bizi dinleyen birisi buraya gelemiyor ve başka bir yerde saç ekimi yapacak. Doktora ne sormalı, neyi bilmeli? Yani kandırılmasınlar, o bilince verelim onlara. Ya bir kere her şeyden önce karşısındaki insanın doktor olduğundan emin olmalı. Evet. Bu bence ilk dikkat etmesi gereken nokta. Bu çok önemli. Yani bu hakikaten çok basit bir işlemmiş gibi algılanıyor ama insanları da korkutmak istemiyorum ama sonuçta cerrahi bir işlemdir. Her cerrahi işlemde riskler vardır. Orada indikasyonun doğru konulması, tanının, değerlendirmenin çok iyi yapılması. Yani bir doktor sizin fotoğrafınıza bakıp bazen görüyorum ben çünkü. Yani sana şu kadar ya da bu kadar, işte şu kadar. Yani bu değerlendirme değil. Bir kere saçınızı inceleyecek, derinizi inceleyecek, saç kalınlığınızı ölçecek, alan olarak hesaplayacak, minyatürizasyon oranına bakacak. Yani çok ciddi bir araştırma yapmıyor ise sizinle. Yani hekim dahi olsa yani çok sağlıklı bir işlem yapılacağına ben inanmıyorum orada. Peki yöntemlerde teknik olarak neye dikkat etsinler? Mesela siz hangi tekniği kullanıyorsunuz? Ya bizim dünyada sadece manuel çalışan tek klinik biziz. Bütün dünyada. Biz manuel, çünkü motorlu sistemler çok daha hızlı. Yani siz hani manuellen 3 saatte yapacağınız işlemi motorlu sistemden 1 saatte halledebilirsiniz ama işlem kalitesi, graftin, çünkü çok hızlı devirle dönen bir aletten bahsediyoruz. 15.000 devirle dönen bir alet. Yani grafte zarar veriyor, çıkartırken donöre zarar veriyor, çevredeki kökleri harap ediyor falan ama hızlı. Hızlı olduğu için de tercih ediliyor. Çünkü burada her sürat çağında yaşıyoruz. Yurt dışından hasta geliyor, hemen halletmek istiyor, dönmek istiyor ya da insanlar çok yoğunuz diyorlar falan. Önce bir kere manuel sistem olmazsa olmazı. İkincisi, mutlaka çok iyi hesaplamalar yapılması lazım. Köklerin açılma, yani o kanalların açılma şekli, o özel bir şekilde bizim çok teknik konulara girmek istemiyorum insanların kafasını karıştırmamak için. Hani lateral selit dediğimiz bir teknikle açıyoruz ki buna ekmek... Yani diğerleri dikey, birazcık böyle yatay bir şey giriyor. Aynen, dikey girdiğinde çim adam gibi görünüyor. Aynen, yani şu açıyla şu açı arasında çok ciddi fark var. Evet. Bu açıda olabilmesi için de farklı bir teknikle açmanız lazım o kanalı. Ve bu açıdaki kanalı, yani şu anda 20 yıldır saç ekimi yapan bir hemşire başka bir yerde,
ben gelsin, ben kanal açayım, benim açtığım kanalları ekim yapamaz. Çünkü onun için apayrı bir teknik lazım. Onun için de yine ayrı bir aparat lazım. Bunun için geliştirdiğim bir aparat var, o da patentli Keep. İşte o da Corey Erdoğan Embedding Placer. Yani 6 kıtada doktorlar bir aplikasyon geliştirdim hesaplamak için. Graph Calculator. Bu Apple Store'da ücretsiz. Onu da 6500 doktor kullanıyor dünyada. Ne var o aplikasyonda? Bu benim yaptığım hesaplama tekniklerinin doktorlara Bilgi işini vermek kolaylaştırıyor. Yani ilk başta ben bunu sunduğum zaman ya bu ne, bu aplikasyon ne falan, nerede kullanılıyor? Ben onlara gösterdikçe, anlattıkça dedim ya 6500 doktor bütün dünyada bu aplikasyonu kullanıyor işlemde ve ücretsiz bu. Yani bunu ben sonuç itibariyle insanlar kullansın. Çünkü ben hep bunların açlığını, yoksunluğunu işte mesleğe ilk başladığım yıllarda yaşadım. Onlara da sonuçta hani bütün dünyada herkes hani bu işi yapıp da beni tanımayan bir doktor yoktur bütün dünyada bu işi yapan doktorlar arasında. Hani tek tüktür ya da yeni başlamış biridir yani. Zorla dedirttim. Zorla. Koray Bey peki burada diğer saç mezoterapileri, saç egzozomu gibi bazı Tabii. mezoterapi olarak bakım niyetine bazı uygulamalar da var. Ne diyorsunuz onlar için? Vallahi birçoğunu destekliyorum. 2 tane doktorumuz var bizim burada beraber çalıştığımız. Dermatologumuz var, medikal estetik uzmanımız var. Bazı durumlarda sizin o cildi saç ekimini hazırlamanız gerekiyor. Bazı durumlarda saç ekiminden fayda görmeyecek durumlarda onlara destekleyici tedaviler, işte egzozom tedavileri, PRP tedavileri bunlar uygulanabiliyor. Kök hücre tedavileri, bunlar değişik tedavi şekilleri, işte egzosom diye bir tedavi şekli var. Yani bunların tabii indikasyonlarını daha çok dermatologumuz koyuyor. Ben de tabii bazen yani aslında bunlar aslında olmayan yerden saç çıkartmıyor. Aslında mevcut saçın kalınlaşmasını sağlayan şeyler. Dökülmeyi durduruyorlar mı? Belli bir oranda. Ama hani %100 her şekilde dökülmeyi kesin durdurur diyeceğimiz bir tedavi şekli yok yani. Ben daha önce konuşmalarımda kadınlardan gelen menopoz durumları, ergenlik zamanları, tiroidlerinde bir problem varsa bu dönem bir de bazı mevsim geçişlerinde fazlaca bir dökülme oluyor. Bu. Ama saç ekimi değil ama bakım yapmak niyetine geldiklerinde bir destek oluyor herhalde diye düşünüyorum. Mutlaka oluyor. Yani dediğim gibi hani doğru, önce sebebe yönelik, önce bir tabii genelde bizim yaklaşımımız genelde önce bir laboratuvarla hastanın durumunu değerlendirmek, herhangi bir işte magnezyum, demir eksikliği olup olmadığını, hormonal bir dengesizlik var mı onu değerlendirmek. Eğer bunların herhangi biri yoksa da o saçı destekleyici. Mesela ben kendimi şu anda bu mevcut saçımı korumak istiyorum. Daha fazla dökülmesin. Çok gür değil ama az saçım da yok. Ne yapayım mesela bunu korumak için? Yani ben sizin yerinizde olsam sizde çünkü mezoterapi tarzı destek tedavilerle saçınızı güçlendirmek mümkün olacağını düşünüyorum. Mümkün yapalım mümkünse. Mümkün. Yani en azından bunu korumak istiyorum. Hani dökülmesin ileride. Çok rahat hani. koruyabilirsiniz bunu. Korur Zaten muyuz? saçlarınızda Korumazsak ekeriz. Ya çünkü sevmiyorum kadınlarda. Bu çıt çıtlar yapıyorlar böyle Evet. çok doğal olmayan, daha güzel görünmüyor, basit Ama çok görünüyor. sağlıklı gözüküyor sizin saçlarınız. Bakıyorum. Evet, çok güzel içten gözüküyor. dışa bakıyoruz. Bir de fönsüz kendimiz yaptık saçımızı az önce. Koray Beyciğim, benim sormam gereken ekip arkada, benim unuttuğum, bakın şu çok soruluyor, bunu da atlamayın, izleyenler bilsin dediğimiz bir şey varsa, biz böyle kocaman bir aileyiz, soruyorum. Aklımda kaçırdık bir şey olmasın. Yani şimdi şu olabilir, belki şu konuya değinmem gerekir. Saç ekimi bir doktorun tamamen her aşamasını yaptığı bir işlem değil. Ekibinizin çok eğitimli olması çok önemli. Evet. Yani uzun yıllar, yani benim şu anda çalıştığım ekiple, yani şu anda operasyona girdiğim ekibin en tecrübesiz olanı 5 yıllık falandır. O insanları kaybetmemek, o insanların yani mesela diyelim ki bugün yeni bir arkadaşımız başladı ve bu işte ben onu geliştirmek istiyorum. Onun mutlaka maket üzerinde 10.000 tane kök ekmesi lazım. Ancak o 10.000 tane kökünü, o benim yine geliştirdiğim maket sistemleri var. Onun üzerinde... Burası laboratuvar bir maşallah. günlerce. Her bir köşede bir laboratuvar var. Evet, yani 10.000 kökü ekmeden hiçbir asistan, cerrahi asistan hastaya kök ekemez, hastaya dokunamaz. O da işte 10.000 kökünü tamamlayacak, yeterli testlerden geçecek, onun bir değerlendirme aşamaları var. Yani bir yıl sonra falan ilk 50 graftini yapabilir. Şimdi bazen iş başvuruları oluyor, işte hemşire hanımlar geliyor, işte doktor bey diyorlar biz bir an önce öğrenip para kazanmak istiyoruz, bu işte çok para var.
Yani maalesef öyle Burası bir şey var. doğru yer değil diyorum Evet. onlara. Yani burada sizin zaten ekime başlamanız minimum 1 yıl. Ondan sonra sizin hele kök çıkarmaya başlamanız falan çok zaman alır. Hani burada bir an önce işi öğrenip para kazanacağınız bir iş değil diyorum. Öyle deyince olmuyor tabii, gidiyorlar ya da zaten öyle o beklenti. Koray Bey çok güzel, yüce gönüllü bir adam. Çünkü hem aynı zamanda çok yardımsever de bir kişi. Allah onun bereketini veriyor zaten. Yolunuz açık olsun. Bana izninizle ben birazcık etrafı dolaşmak istiyorum. Tamam. Sanat eserlerine bakabilirsin diye izninizi aldım. Tabii Birazcık ki. onlara da bakacağım. Sonra bir gün daha bana verin. Birazcık şu diş ve medikal estetik tarafında da çok gözüm var. Onlara da başka bir gün size anlatacağım. Şimdilik bu kadar. Sorularınız varsa bana iletin. Ekip olarak tek tek hepsini cevaplayacağız. Burada fiyat bilgisi vermiyoruz. Onunla ilgili de çok soru geliyor. Çünkü kişiden kişiye biri 1 lira, biri 2 lira olabilir. O sebepten hani körlemesine bir şey vermek doğru olmayabiliyor. Evet, ekilen kök başına. Evet, ekilen kök başına. Bir de orada gerçekten ne kadar ekilecek ve neresi olduğu çok değişkenlik gösterecek, fiyat da değişir. Ama telefon açarsanız size bilgisini verirler. Ama bilin ki kalite olarak en doğru sonucu alacağınızı, her yere referans olmam. Buraya referans. Teşekkür Sevgiyle kalın, çok teşekkür ederim. Ben Görüşmek teşekkür ederim. üzere.